Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizler için dikişsiz kolay bir bere uygulaması yapacağım. Bu beremiz için öncelikle bir adet Nako Paris pudra tonlarında bir yünüm var. Ve yanına ek olarak katacağımız ve asıl bereye yön veren ufaklı irili olup böyle bolca pulları olan güzel bir ipim var. Markası da Lina Shine diye geçiyor. Dikişsiz çalışacağımız için de 40 santimlik ya da elinizde olan 60 santimlik fark etmez. 2 kat uygulaması yapacağım için özellikle Paris'i 6 numara şiş tercih ediyorum. Burada herkes elinin ayarına göre şişini inceltip kalınlaştırabilir. Lastikte başlarken özellikle kulakları rahatsız etmemesi adına pulu burada takmıyorum arkadaşlar. Lastiğimizi sadece 2 kat Paris'le öreceğim. Bunun için toplam 76 tane ilmek atıyorum. 2 kat ördüğüm için az ilmek atıyorum. O yüzden 76 tane bana yeterli oluyor. Eli çok sıkı olanlar 80'e kadar çıkabilir. Çok gevşek olanlar da 72 ilmeğe kadar düşebilir. Çünkü açıyor kendini arkadaşlar bere. Bu şekilde 76 tane ilmeğimizi atıyoruz. Bunun yanına artı bir tane ilmek ekliyoruz. Kilitleme ilmeği olacak. O yüzden 77 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki kilitlemeyi nasıl yapacağız? Şimdi şöyle baktığınızda son sağ ilmekte uzayan bir adet ilmeğim var. Bakın şöyle çekiyorum. Son ipimde olan. Bu ilmeği şuradaki ilk baştaki ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyorum. Yani sıkabileceğiniz ilmeği boşluğa bırakıyoruz. Sonra da buradan onu sabitleyip iyice sıkıştırıyoruz ve bu şekilde yine 76 ilmeğe düşerek gerçek sayımıza ulaşıyoruz. Bir tane kilitleme ilmeği olarak fazladan atmıştık. Onu da yok ettik. Şimdi birinci sıramızı ön yüzden kuracağız. Normal klasik lastik örüyoruz. Bir tane düz, bir tane ters örüyoruz. Bu bizim ön yüzde birinci sıramız. Zaten hep aynı yönden örüyoruz. Bir düz ve bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde bütün ilmeklerimizi ayracımıza kadar tam tur örüyoruz. Evet, bakın şöyle son ilmeğim kaldı. Yine sizlerle birlikte çalışalım. Bir tane düzüm var. Burasını da bir ters örerek birinci sırayı bitiriyoruz. Geldik şimdi ikinci sıraya. Bu ikinci sıramızda düz ilmeklerimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Ters ilmeklerimizi klasik ters olarak örüyoruz. İpimizi arkaya alacağız. Düz ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka taraftan yürüteceğiz ipi ve devamında bir adet ters. Bir düz, örmeden al, bir ters. Örmeden al, bir düz ve bir ters. Örmeden alıyoruz düzleri, tersleri ters olarak örüyoruz. Ve örneğin ikinci sırasını bu şekilde tamamlıyoruz. Zaten örneğimiz birinci ve ikinci sıranın tekrar şeklinde oluyor. Yani bir sıra ilmeklerin tamamını bir düz bir ters örürken bir sıra sadece ters örüp düz ilmekleri örmeden sağ şişimizi alıp ilerliyoruz. Şöyle ki ikinci sıramı da tamamladım. Hemen şöyle ayracımı tekrar takıp burada birinci sıranın tekrarını yapıyorum. Üçüncü sıramızda. Bakın düzleri ördüm. Tersleri örüyorum. İri bir düz ilmek görüntüsü oluyor. Zaten bunu genelde lastik örgülerde çalışıyoruz. Yine aynı mantık olacak şekilde dikişsiz olarak da bir sıra boyu lastiğimizin tüm ilmeklerini örürken bir sırada da sadece ters ilmekleri örerek düz ilmekleri örmeden sağ şişimize alacağız ve buradaki lastik boyunu istediğimiz boyuta gelene kadar öreceğiz. Lastik boyumuza geldikten sonra da bu 4 santim 5 santim olur fark etmez. Benim için burası yeterlidir. Buradan sonra bir artırma işlemi yapacağım. Hafif bir
ressam bereliği görüntüsü versin. Eğer ki ben o tarz sevmiyorum, düz öreceğim diyorsanız artırma yapmadan bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama benim belimin özelliği özellikle o tarz olmasını istediğim için bir artırma yapacağım. Fakat şurada yine isteyen arkadaşlarımız için bir ölçü, santim ölçüsü de verelim. Evet, yaklaşık 5 santim kadar var. Peki buradan sonra bir de artık 3 kat ipe deneyeceğiz. Yani burada pullu ipimizi de buraya kattık. Arttırma döneminde yine düz ve ters ilmeklerimizi bozmamamız gerekiyor. O yüzden bir adet düzümü ördükten sonra ters ilmeğe geldiğimizde ters ilmeğin içinden en az 3 tane ilmek çıkartmamız gerekiyor. Bakın bir tane ters aldım. Hala ilmeğim şişimde. İpimi arkaya getiriyorum. Çünkü lastik örgüyü bozmamaya çalışıyoruz. Bir tane de şöyle arkadan bir adet ilmek alıyorum. Bu ikinci ilmeğim oldu. Hala şişim, sol şişim ilmekte. Ve tekrar önden batarak buraya bir adet daha ilmek alıyoruz. Yani bir düzden sonra bir ters, ortada bir düz ve tekrar bir ters oluyor. Devam ediyoruz. Yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir de artırma yapalım. Yani 6 ilmekte bir artırdım ben. Şöyle bir adet aldım. İlmeğim hala sol ilmeğim, bakın burada. İpimi arkaya getirdim. Yine bir düz olarak alıyorum. Aynı ilmekten. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek yapıyoruz arkadaşlar. İpi öne bırakıyorum. Ve tekrar bir ilmekten ters ilmek alarak toplam 3 adet ilmek çıkartıyorum. Birincisi ters, ikincisi düz, üçüncüsü ters ilmek olacak şekilde ilerliyorum ve tekrar ilmeklerin düzlerini düz, terslerini ters olarak yapıyorum. Bu ördüğümüz sırada yapılıyor. Düzleri boş bırakarak gittiğimiz sırada değil de ona göre lastiğinizi tamamlayın. Yine bir arttırma yapayım, görün. Bir tane ters ördüm. Arkadan alıp bir düz ördüm. İpi öne bıraktım ve tekrar bir adet ters örüyorum. Yaklaşık 6 ilmekte bir aynı işlemi tekrarlayarak tam ilmek sayısını saymadım açıkçası ama yaklaşık 92 veya 94 ilmeğe kadar çıktı ilmek sayılarım arkadaşlar. Buradan sonrası artık hiçbir işlem yapmadan yine aynı örgü tekniğini uygulayacağız. Bakın bu sırada artırma sırasından sonra düzleri örmeden aldığım sıra. Yine düzü örmüyorum, tersi ördüm. Bakın ortada çıkarttığım düzü örmüyorum, artırma yerindeki tersini örüyorum. Düzü örmedim. Yine ters. Düzü örmüyorum. Tekrar ters. İpi arkaya aldım. Düzü örmüyorum. Bakın artırma ilmeklerine geldim. İlkinci ters. İkincisini örmeden sağ şişime aldım ve üçüncüsü tekrar ters örerek bu şekilde artırmadan sonraki sıramı da tamamlıyorum. Örgü tekniğimiz değişmiyor. Bere bitene kadar bu iki sırayı tekrar ederek ilerliyoruz arkadaşlar. Lastik boyumuzdan sonra pullu ipimize taktık. Burada eğer elinizde varsa 7 numara misina şişede geçiş yapabilirsiniz. Fakat ben çok sıkı örmediğim için bana yeterli bir yumuşaklıkta oldu. O yüzden yine aynı şişimle devam edip istediğim boya gelene kadar beremizi tamamlayacağız. Ve bu da beremizin bitmiş hali. Çünkü gerçekten bir günde bittiği için ben bunu dükkanda örürüm diye yanıma aldım ve dayanamadım. Bereyi tamamlayıp kapattım arkadaşlar. Tabii ki sizlere bu tepe kesimini göstereceğim. Göstermeden önce de şöyle hem iç kısmı hem de dış kısmı kullanılabilecek harika bir örnek oldu. Bir de güzel bir turuncu tonu vardı. Böyle kiremit rengi ama burada turuncu gibi görünüyor. Hem pullu ipi hem de güzel bir Paris'le harika bir eşleşme oldu. Dilerseniz renk kodlarını da şöyle göstereyim.
Bakın Paris'in kodu bu. Bu da Shine'ın şu şekilde görüntüsü. Harika bir eşleşmeyle bir de bu rengini çalışıyorum. Ben yine ibrimi istediğim boya gelene kadar ördüm. Ne kadar ördüm derseniz ipimizi 2 kat kullandığımız için şöyle bir ölçeceğim. Yaklaşık 20 santim boylarında olmuş ve bizim için yeterlidir. Bundan daha uzun örmek isteyenler mutlaka Paris'in ikinci çilesini açmak zorunda kalacaklar. Benim de Paris'ten elimde kalan yaklaşık 4,5-5 metre kadar ipim var ve bu kapatma için bana yeterli oluyor. O yüzden siz de benim boylarda çalışacaksanız buradan sonra artık mutlaka kapatmaya başlayabilirsiniz. Bu arada pullu ipimiz bayağı bereketli çıktı ve neredeyse ikinci bereye de çıkacak ama Paris'i burada artık noktalıyoruz. Şimdi bu bizim ilmekleri örme sıramız. Bir düz ve bir tane tersi bu şekilde birlikte keserek ilk tepe kesmesine başlayacağız. Bakın bir düz ve bir tane tersi birlikte alıp kesiyorum. Düzün yönünü çeviriyorum bana düz olsun diye. Ters ilmeği de alarak bu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Düzün yönünü çevirdim. Arkasında ters ilmeğim. İkisini birlikte kesiyorum. Birinci tepe kesme sıramız bu şekilde olacak. Bir düz, bir adet tersi de aldım, birlikte kestim. Yine bir düz, bir ters ve birlikte kesiyorum. Bir düz, bir ters ve birlikte kesiyoruz. Burada ilmeklerimizi yarı yarıya düşüreceğiz arkadaşlar ve ayracımıza kadar aynı teknikle ilk kesim sırasını yapacağız. Şimdi buradan sonra yaklaşık 94 ilmeğim vardı ve yarısı hala çok fazla. Bakın ilk kesim sırasında tersindeki görüntüsü bu şekilde oluyordu. O yüzden fazla ilmeğim olduğu için, ipim de kalın olduğu için tepede sıkışması kalın bir orta delik olur. O yüzden mutlaka ilmek eksiltmeye devam etmemiz gerekiyor. Ben yine 2 düz ilmek, artık sadece düz ilmeklerimiz kaldığı için ilmekleri çift çift alarak ilerleyeceğim. Tıpkı birinci sırada yaptığım gibi orada bir düzle bir tersi birlikte almıştık. Şimdi burada ilmeklerimiz sadece düz kaldığı için yine çift çift alarak buradaki eksiltmeyi de yapıyoruz. Yani 2 defa ilmeklerimizi yarı yarıya düşürüp bundan sonra tepe toplamasına geçeceğiz. 20 küsür ilmek kaldı en son arkadaşlar. Şu şekilde. O da büzdüğünüzde misina şişte zaten net belli oluyor. Rahatça bir kapanma oluyor. Şimdi bu büzme sırasında mutlaka pullu ipi ayırın. Çünkü pullar takıldığı için berenizi toplayamazsınız. O yüzden pullu ipinizi burada kesip sağ attıktan sonra son kez artık ilmekleri topluyoruz. Dilerseniz burada ipinizi iğneye geçirip tek tek ilmekleri alabilirsiniz. Ya da dilerseniz benim sürekli yaptığım ve beni takip eden arkadaşlarım mutlaka bildiği teknikle toplamayı yapacağız. Önce 2 tane ilmeği şu şekilde ters alıp birlikte kesiyoruz. Şimdi bu kestiğimiz ilmek böyle rahatça uzayabilen bir ilmek olması gerekiyor. Çektiğinizde uzaması gerekiyor. Onu tekrar sol şişe takıyoruz ve kalan bütün ilmekleri bu kestiğimiz 2 ilmeğin üzerindeki bu ilmekten boşluğa bırakıyoruz. Çünkü uzadığı için ilmekleri rahat rahat içine alabiliyor. O yüzden şişte kalan tüm ilmekleri bu kestiğimiz ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Harika bir tepe toplama oluyor. Hiç iğne gerektirmeyen, hemen şişten direkt toplamaya gelecek kadar kolay oluyor. Son ilmekler az kaldığı için tabii biraz zorluyor. Şöyle hepsini tek tek bu ilmeğin üzerinden boşluğa atıyoruz. Ben bunları atayım, en son
haline gelelim arkadaşlar. En son bakın bayağı tüylü olmasına rağmen şöyle göstereceğim. Bakın bu son ilmek, uzayan ilmeğimiz. Şuradaki pullu ipi de önce içine çekeyim de daha rahat görün. Çünkü pullu ipler aşırı takılıyor. O yüzden dikkatli olun. Bakın bu uzayan son ilmek. Bu da kalan ipim. Onu onun içinden geçirdim. Şimdi burada yavaşça çekip bunu sıkıştıracağız. Özellikle sürekli belirtiyorum. Hızlıca çekip ipinizi kopartmayın. Mutlaka kibar kibar şöyle yavaş yavaş çekerek buradaki son ilmekleri toplayarak sıkıştırıyoruz. Devamında oraya tığ ile bir sabitleme yapacağım ve iplerimi toplayarak beremi tamamen bitirmiş olacağım. Bu berenin güzel yanı özellikle tüylerden kaynaklı. Düzü ve tersi asla belli olmuyor. Zaten dikişsiz ördük. Bakın burası benim tersi tabir ettiğim yeri. Özellikle tepedeki haroşalar çok güzel bir hava katıyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum ama inanın burada da çok gözükmüyor. Yine pembede de var, onları da göstereceğim. Evet, şöyle iplerini temizlediğim beremizi sizlere göstereceğim. Şimdi burası ördüğümüzde berenin iç kısmında kalan tersi olarak tabir ettiğim bölümü. Burada da pullar çok fazla olduğu için orayı da kullanabilirsiniz. Burasını da örerken birlikte ördüğümüz düz ilmekleri şöyle iri gibi, Selanik örgüsü gibi duran düz kısmı istediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Pudrada da göstereyim. Belki rengi biraz daha açık net olarak gözükür. Burası ters kısmı. Beremizin tersi. Tepe kesimindeki görüntüsü bu şekilde. Şuradaki haroşalar gerçekten çok güzel duruyor. Burası da beremizin ön yüzü. Bakın şurası Selanik gibi duruyor gerçekten. Harika bir görüntüsü var. Tabii Paris harici neyle örebilirim diyorsanız, bu örneği, daha doğrusu bu pulları ben bir de kit mohairlerin arasına kattım. 4 kat kit mohair, yine pullu ipimizle birlikte 5 kat oldu. Yani angoranın bir tık incesi oluyor kit mohair arkadaşlar, ama angoradan da bir tık hafif bir tüyü var. O yüzden yine dilerseniz angora iplerle de bu bereğin çalışmasını yapabilirsiniz. İlmek sayılarım aynıydı. Hep 74-76 ilmek civarı attım. Özellikle yine Paris'te tek kat örmek isteyenler için de en az 80, böyle eli çok gevşek olanlar, en fazla da 90 ilmek atabilirler. Şişimiz 4,5-5 numara, yine elin ayarına göre değişebilir. Artırmalarım standart olacak arkadaşlar. Lastikten sonra yaklaşık 15-20 ilmek arası bir artırmayla bu görüntüyü veriyoruz ve yine kapatmayı da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.